Merhabalar arkadaşlar, Cities Skylines'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu bölümde birazcık konut ihtiyacımız var. Onları karşılamaya çalışacağız. Yapacağımız projelerden en başta olanı bir üniversite kampüsünde bu tarafa doğru inşa etmeye çalışacağım. Şu anda hatırlarsanız şöyle hemen gidelim üniversitemizin o tarafa doğru. Şurada bir üniversite kampüs alanımız vardı. Burada tek bir noktada hedeflendik. Ufak çaplı şöyle göstereyim. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam sadece şu vardı elimizde. Pardon. Şu. Bunun bütün her şeyini kurmuştuk. Şimdi ben diyorum ki ticaret okulundan ziyade bir de liberal ve yanına da bir üniversite kampüs alanı daha inşa edelim. Burada da hukuk fakültesi falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen fen fakültesi, hukuk fakültesi gibi şeyler de burada olacak. Derken burada bir yangın çıkmış galiba. Burası bayağı bir yanmış arkadaşlar. Çözeriz, hallederiz. Bizim helikopter bayağı bir helikopter yoğunluğumuz var. O sebepten dolayı oraya hızlı bir şekilde müdahale edeceklerdir diye tahmin ediyorum ama şehrimiz bayağı bir büyüdü. Burada gördüğünüz gibi ortada bir kent parkımız var. Yanında da hemen bir dev gibi bir Luna Park inşa etmiştik. Buralar gayet stabil, gayet faal bir şekilde çalışıyor. Ben şimdi şehri bu tarafa doğru götüreceğim arkadaşlar. Buranın sol kısmına da üniversiteyle alakalı bir bölüm yapmayı planlıyorum. Kafamdaki projelerden bir tanesi o. Ve zaman geçmeden de artık şu projeye ufaktan başlayalım. Şurada bir tane binayı maalesef yıkmak durumunda kalacağım. Üzülerek oradaki vatandaşların tazminatları hepsini ödenecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Buradaki vatandaşların yıkılan binanın karşılığında hepsine en az ikişer tane daire olmak üzere, yani daire bir tane varsa iki tane daire vermek üzere yeni konutlarını yapmaları için gerekli yeri ayıracağım. O konuda herhangi bir şüpheniz kesinlikle aklınızda olmasın. Yani şöyle göstereyim. Şimdi burada bizim konut alanlarımız var. Hemen arkasında bir sıra market alanımız vardı. Şuraya da aynı sistemi yapacağım. Bir sıra market alanını buraya yerleştirmeyi planlıyorum. Öncelikli olarak hatta onu çekelim. Hiç başımız ağrımadan. Buradan bağlanmak biraz zor olacak. O sebepten dolayı oraya kadar gitmeyelim abi. Şurada şöyle ufak çap bir şey açsak bence yeterli olacaktır. Gel abi sen şuradan şuraya bir bağlan. Öncelikli olarak market alanlarımızı bir verelim. Yani vatandaşlar abi yürümesin. Oradan oraya kadar yürümelerine hiçbir gerek yok. Buradan yolu bağlayamıyor musun? Buralardan bir yerden bir tek şeritli de olsa bir yol bağlayamaz mısın bana ya? Oradan yemiyor. Madem oradan yemiyorsa biz de düzgün bir şekilde şöyle ortaya yakın bir yerden bir ek atarız. Tertemiz bir şekilde burası en azından faaliyete geçer. Olmuyorsa zorlamaya gerek yok. Normal standartta yolumuzu atarız. Sistemi faaliyete sokarız. Şimdi gel abicim şuralara yapıştır şöyle market alanlarını, buralara bir çıkmaya başlasınlar. Buralara market çıkarken ben şimdi ikinci aşamayı hemen faaliyete sokayım. Şimdi buradaki yolları biz ağaçlı yapmadık değil mi? Normal yaptık. Yani birbirine benzer olsun. Çok fazla abartmaya gerek yok bence. Arada birazcık boşluk bırakacağım. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Yani birbirine dip dibe yaptığınız zaman maalesef ister istemez biraz sesten kaynaklı problem yaşıyorsunuz. O da vatandaşların bir süre sonra evi terk etmesine neden oluyor. O yüzden dolayı böyle bir şey kesinlikle istemiyoruz. Şu iç kısmı üniversiteye ayıracağım için şu alanı boş bıraktım. Kentleşmeye buradan devam edeceğiz. Yani şuradaki yolumu da şöyle bir 90 derece bir vereyim. Aynen. Ufak ufak buradan büyüyerek gideriz. Yani tek bir yol burayı kurtarmayabilir. Şuraya attığım sadece bütün yük buraya gelecek ama konut ağırlıklı olacağı için çok bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum ya. Mümkün olduğu kadar yani minimal gitmeye çalışıyorum. Çok fazla ekstrem işlere girmeden parça parça işi götürmeye çalışacağım. Bakalım becerebilirsek yaparız. Beceremezsek ufak bir optimizasyonla tekrardan düzeltiriz yollarımızı. Ben şuradan da şöyle ufak bir yolumu atayım. Yani kampüsün girişi şöyle birazcık yolun kenarında olsun. Hatta şuradan da bir bağlantı versek çok mu abartmış oluruz? Gel abi biraz daha. Tamam şöyle çocuklar da şuradan çok rahat bir şekilde evine, çarşısına, caddesine çıkabilsinler. Bayağı bir konut yapacağız. Yani buradaki şeyi nasıl kaldıracağız bilmiyorum ama deneyeceğiz arkadaşlar. Hepsini deneye bulacağız. Şöyle çek abi su hatlarını. Hatta ileriye kadar gideyim de sonra başımı ağrımasın suyla ilgili. Gel sen de şuradan şöyle bir düzgün bir açı ver. Yani şu alan üniversite için yeterli olur mu bilmiyorum. Şuradaki alana bir bakayım. Kabataslak. Bu kadar bir alan kaplamış. Burası da hemen hemen bir o kadar kaplar bence ya. Yani şu taraflara içerilere doğru kayma ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden ben biraz riske girmeyeyim abi. Şurada kendime gene ufak bir boşluk bırakayım.
Yani gerekirse bu taraflara doğru da kaçabilelim. Yoksa bayağı bir başımız ağrır bizim. Hiç boşu boşuna riske girmeyelim. Bu arada yolda yanlış yere çektim. Ağaçlı yoldan değil, düz yoldan gidecektik. Tamam, şöyle dağın dibine kadar gelsin. Bence gayet mantıklı bir şekilde orada işimizi götürürüz. Sonra sen şuradan gel abi biraz daha. Şimdi de şöyle şuraya kadar bir çıkartalım. Hop, bir yılımızı daha tamamladık arkadaşlar. Yıllar su gibi akıp gidiyor. Gördüğünüz üzere biz daha bölüme kayda yeni başlamışken bir yılımızı daha doldurmuş olduk. Gel abi şöyle. Çok konut sıkıştırmak mantıklı mı bilemedim gerçekten. Ama dediğim gibi şöyle bir şeyler yapalım. Aynen böyle gayet tatlı. Şu arada ufak bir boşluk bırakırız. Gerekirse oraya da ağaçlık, yürüme alanı vesaire gibi bir şeyler yaparız. Çok da boşluk bırakmaya gerek yok aslında. Şöyle birkaç noktadan içeriye bağlantı atsak bence çok daha düzgün bir şekilde en azından arabalar birçok noktaya ulaşır. Sadece yaya olarak düşünmeyin. Burada arabası olan vatandaşlar da bir şekilde bir yerlere gitmek durumunda kalacak. O yüzden şöyle mini orta noktalardan en azından birkaç yerden bağlantısını vereyim. Trafiği kitlemeyecek şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani hepsini tek düze götürürseniz arkadaşlar sürekli bir dört yol oluşturursunuz. Dört yollardan da maalesef araçlar birbirine yol verdiği için sürekli biraz psikolojinizi bozabilir. Haberiniz olsun. Ona göre daha stabil giderseniz daha mantıklı işler yaparız diye düşüneceğiz. Şimdi vatandaşlar buraya gelecektir. Buraya gelmesi için tabii onlara birkaç sebep sunmanız lazım. Yani bir şeyler vaat etmeniz lazım ki adam buraya yerleşsin. Yani kuru, çorak bir araziye adamlara diyorsunuz ki kardeşim gelin evinizi buraya yapın. Bunun için adamlara bir şeyler sunmanız gerekiyor. Park, bahçe vesaire gibi birçok şey, yani talebi arttıracak ekipmanları buralara koymanız gerekecek. Biz onları da yapacağız şimdi. Ufak ufak hepsini ekleyeceğiz. İtfaiyesidir, polis binasıdır. İşte ne bileyim aklınıza ne geliyorsa şöyle bir mezarlığıdır. Mesela şöyle daha kentin dış kısımlarına doğru bir yere bir mezarlık yakışır abi. Evin köşesinde bir tane mezarlığımız olsun. Bir tane de şöyle diğer tarafın köşesinde bir tane mezarlığımız olsun. Yani vatandaşlar dediğim gibi mezarlık işlemlerini en azından buralarda halledebilsin. Ara sokaklara da birkaç tane krematoryum vesaire atarız şöyle küçük noktalara. En azından belki adam yakmak isteyecektir. Bilemezsiniz, herkesin tamamen kendi dini. O yüzden bir şey söyleyemeyiz. Vatandaşlara ne kızabilirsiniz ne küsebilirsiniz abi. Şöyle güzel bir noktaya bana bir tane de devlet hastanesi yapıştırır mısın abicim? Dev gibi bir devlet hastanesini de oraya koyduk. Herhangi bir şeyle alakalı sıkıntılar yok. Oğlum sana nasıl su gelmedi ya? O tarafı sonradan eklediğimiz için oranın suyunu çekmemişiz. Tamam, suyu gönderdik. Elektrik problemleri olacaktır. Ben yoldan elektrik aktarılan modu kullanmıyorum. O sebepten dolayı birazcık elektrikle alakalı sıkıntılar olacak ama dediğim gibi çözmek çok basit. Binalar pıtır pıtır yan yana geldiği zaman onlar zaten emin olun elektriği birbirlerine aktaracaklardır. Bulunduğumuz, oynadığımız haritada maalesef ağaçlar çok fazla gözükmüyor. Yani yeşil alanlar çok spesifik bir şekilde ayırt edilmiyor. Maalesef kar olduğu için çok fazla. O yüzden dolayı biz minimal gitmeye çalışacağız. Şöyle gördüğünüz birkaç noktaya küçük küçük parklar, ne bileyim işte tatravalliler, çocuklar oynasın, eğlensin diye elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Şu anda yaptığım sistemin asıl amaçlarından bir tanesi de şöyle gördüğünüz gibi elektriği birbirlerine aktarmasını sağlamak. Direkt çekmektense zaten park atacağım. Park atacağım, sağlık ocağıdır, işte ne bileyim polis merkezidir, bu tarz şeyleri yapacağım için ben de diyorum ki onlarla uğraşmak yerine abi yap 3-4 tane parkını koy. Hem vatandaşlar sevinsin hem de herkes mutlu mesut bir şekilde yaşasın yani. Sistem tamamen bu şekilde çalışıyor. Şöyle dışarıya bir tane itfaiye binası. Hastanemizi yapmıştık. Geriye ne kaldı abi? Polis karakolumuz kaldı. Bir tane de polis karakolunu itfaiye binamızın karşısına atarsak en azından buradaki elektrik aktarma işinin bir kısmını çözmüş oluruz. Sonra geliriz abi şuraya. Şurada küçük parklardan, şu muydu küçük park? Böyle köşe noktaya bir tane küçük park atarız. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Bak elektriği buradan buraya kadar dağıttık. Ne kaldı? Bana sadece şuradan şuraya bir tane elektrik direği çekme işi kaldı. Olay tamamen çözüldü. Yani burada şu anda elektrikle alakalı herhangi bir problem yaşayacak vatandaş yoktur diye tahmin ediyorum. İlkokul ve lise problemlerimiz mutlaka çıkacaktır. Yani buradaki vatandaşları okula göndermemiz gerekecek bizim. Abi bana şöyle şu içeriye bir tane ilkokul ver. Bak şu ana cadde üstüne bir tane ilkokul ver. Sonra şu parkın diğer karşısına bir tane ilkokul ver. Tam ortayı bir türlü oturtturamadım ama olsun.
krematoriumun yanında olur. Aslında oraya da yapabilirdik ama şöyle şu köşeyi yapalım. En azından çocuklar birçok noktada okula gidebilsinler. Şimdilik bence bu kadar yeterli. Çok fazla abartmaya gerek yok. Bir tane de şöyle lisemizi de buraya yerleştirelim. Yani buradaki vatandaşların çoğuna yetecek kapasiteye ulaşır. Yetmezse birkaç tane daha ilerleyen tarihlerde ekleriz. Polisini yaptık, parkını, bahçesini verdik. Şuralarda daha çok park var. Ayrımcılık yapmayalım abicim. Hepsine hizmetimizi götürelim. Şu alanlara da birkaç tane park atalım. Bana şuraya da bir tane park ver. En azından oradaki vatandaşlar da bir şekilde birbirlerine ulaşsınlar. Şimdi burası okey. Bizim yapmamız gerekenlerden bir tanesi de şuraya zaten market alanı vermiştik. Şu alana da bir market alanı vereceğim. Buradaki vatandaşları da üzmeyelim abi. Ver bana şuradan yolu. Yani en azından ayırt edilebilsin. Kırmızı renkte yapalım. Sonuçta sürekli bir kar yağışı var. Vatandaşlarımız burada tatlı tatlı takılsınlar abi. Öncelikli olarak şöyle karşıya kadar bir çıkalım. İkinci kademesini yapacağım. Yani aralardan sürekli ek atacağım buralara. Merak etmeyin. Şuradan bir tane karşıya yolumuzu verelim. Bir tane de gene şuradan şuraya verelim. Yani market alanlarına gidecekse adamlar bütün yolu dolaşmak zorunda kalmasın. Adam sadece ekmek alacak belki. Şurada oturuyor. Şu kadar yolu gideceğine yürüyerek tık karşıdan karşıya geçip şuradan çok tatlı bir şekilde ekmeğini de alır. Ne bileyim işte meyvesini, sebzesini de alır. Artık aklınıza ne geliyorsa veya çarşıya çıkacak, dolaşmak istiyor. Otobüse binmeyecek. O tarz gelsin. Takılsın buradan yürüyerek gitsin abicim. Kimse ona niye orada yürüyorsun diye soru sormaması lazım. Biz dediğim gibi vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlamak için elimizden gelen bütün hizmeti yapıyoruz. Belediye olarak en büyük yaptığımız özelliklerden, yani ayrımcılıklardan diyelim. Pozitif ayrımcılık ama negatif ayrımcılık bizde yok. Tamamen hizmet amaçlı çalıştığımız için biz onlara her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Abi, Türk olsa adam hiç bakmaz. Şuradan çimenden çata çata yürüye yürüye karşıya geçer. Ama burada vatandaşlar kurallara uyuyorlar abi. Ne yapalım? Biz de onlara göre sistem yaparak adamları bir noktadan bir noktaya ulaştıracaksak mümkün olduğu kadar düzgün şekilde götürüyoruz. Abi bu ne ya? Şaka mı bu ya? Siz ciddi misiniz arkadaşlar? Bu ne böyle? Burada kaç bin kişi var ya? Şehirde bu kadar adam yok. Vallahi şehirde bu kadar adam yok ya. Şu anda nüfusumuz da 96.700, yani 100 bine bayağı bir yaklaştık. 100 bin nüfus da iyi bir nüfustur arkadaşlar. Cities Skylines'te gayet stabil bir şekilde de ilerliyoruz. Gene dediğim gibi şuraların böyle yollarını da çekelim. Tam çocuğunu okula gönderecekse abi tembih eder. Şurada oturuyordur. Tembih eder. Oğlum bak şuradan yürü. Bu yola çıkma der. Buradan pıtı pıtı yürüye yürüye gitsin. Her türlü gider yani çocuk. Yola çıkmadan dediğim gibi güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçme riski olmadan buradan yürür. Çat okulun bahçesine ulaşır. Yani dediğim gibi olay bizde tamamen bu. Elimizden geldiği kadar maksimum seviyede vatandaşlarımızın iyiliği için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bence yeterli olmuştur diye düşünüyorum. En azından şu bölgeye kadarki alanın yaya yollarını vermiş olduk beraberce. Kalanlarını ben harici olarak kayıt dışında eklerim, çıkartırım, bir şeyler yaparım eğer eklenecek bir şeyler olursa. Son olarak şurayı da ekleyelim, sonra kalan işlerimize devam edelim. Yeni vatandaşlarımız buralarda gezmeye başladı bile. Buralarda 3-5 kişi gördüm ben ki görüyorsunuz. Adamlar takılıyor abi. Atlı karıncalarına gidiyorlar, sağa sola gidiyorlar. Hala popülasyon istiyoruz. Yapıştır abicim şuralara da. Çık şuralara da konutlar. Yani en azından binalarımız çıksın. Bir görelim neyimiz var, neyimiz yok, neyimiz eksik. Buraya da metro ağı kurulabilir. Bir metro ağı da bu tarafa yapabiliriz. En azından diğer bölgelere götürebileceğimiz. Başka da zaten bütün ulaşımı yaptık hemen hemen. Şu an eksik hiçbir ulaşımımız yok. Bu alana da gene market alanlarını verelim. Yani buralarda da marketlerimiz çıksın. Ufak ufak oralarda kendine gelsin. Bak burada adam ne diyor kardeşim? Abi diyor ben sesten burada diyor illallah ettim diyor. Ne sesi varmış etrafında? Bunun etrafı bayağı gürültülü bir arkadaşmış. Sen buraya ev yaptın değil mi? Seni buradan kaldırsak ne olur? Gürültüden hasta olmuş arkadaşımız. Seni buradan kaldıralım abicim. Sen hasta olduysan seni başka yere çevirelim. Sen başka yöne doğru git. Yani hem şehrin göbeğinde oturuyorsun. Çok tatlı bir noktada. Yani orada paha biçilemez bir yerde oturuyorsun. Hem de ben gürültüden rahatsız oldum diye şikayet ediyorsun. Ne yapalım abi, ne diyelim yani, vatandaş haklıdır. Biz de vatandaşın evini elinden aldık. Başka bir noktaya yerleştirmek üzere gönderdik abicim. Ufak ufak
Buraları da şey yapalım. Abi biz üniversitenin girişini de verelim. O iş de aradan çıksın en azından. Üniversitede yavaş yavaş seviye atladıkça da bir üst seviyeye çıkartırız. Dediğim gibi bunu yapmıştık. Liberal sanatların girişini de şuradan şöylece atalım. Çarşı içinden mi yapsak, buradan mı yapsak? Buradan yapalım ya. Liberal sanatlar buradan büyüsün abi. Buradan ufak ufak sağa sola doğru ilerlesin. Arkadaşlar kampüs DLC'niz varsa öncelikli olarak ana binasını atıyorsunuz. Arkasından size binalar açılacak ama bunları şu an hiçbir yere koyamazsınız. Sebebi şu. Boyama alanına geliyorsunuz. Buradan kampüsü seçip şu gördüğünüz alan var ya, bak şöyle geldiğinde renk değiştiriyor. Tam hizaladığınız zaman şöyle bir boyama yapmanız gerekecek. Alanını belirleyin. Ben kampüsü buraya kuracağım diye belirtmeniz gerekiyor. Onun akabinde başka yapmanız gereken bir şey yok. Şimdi burayı belirledik. Bir yıldızlı daha ilk kademesi olan bir kampüsümüzü kurduk. Şimdi gelelim burada neler varmış abi. Liberal sanatlar yurdu varmış. Liberal sanatlar yurdunu şöyle, okul yurdu olduğu için bence şuralarda olabilir. Biraz daha kıyıklı köşe tenha noktalarda. Hatta şöyle iki tane yan yana tren gibi yapalım abi yurdumuzu. Çalışma salonumuz varmış. Bu çocuklar sessiz sakin yer ister abi. Çalışacaklar çocuklar abi. Ne yapalım? Buraya bir tane liberal sanatlar yurdu yapalım. Çevre korumacı arkadaşlarımızı şöyle biraz daha kentin şöyle bu taraflarına doğru aktarsak. Dediğim gibi şu alana yayılacağız. Şu gördüğünüz boyadığım alana büyük ihtimalle sığmayacağız. Biraz daha açılmamız gerekecek. O sebepten dolayı oralara doğru bayağı bir gideceğiz arkadaşlar. Abi drama kulübü. Dramacı arkadaşlarımızı da şöyle hafif tepeye doğru yerleştirelim. Köyümüzde birazcık nemalansın bundan. Yani köyümüzde zaten yukarıdaydı. Şuraya da bu ne okuluydu? Eğitim fakültesiymiş. Burada da öğretmen falan mı yetiştireceğiz artık bilmiyorum ama eğitim fakültemizi de şöyle şuraya yerleştirelim. Gelelim yollarını da bağlamaya. Şimdi ilk etapta eğitim fakültesinin önünden yolunu al. Burada tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi yol çekebilirsiniz. 90 derece, 360 derece, 500 derece ne yapıyorsanız yapın. Yani şunu açarsanız daha dikine yollar çekebilirsiniz. Kapatırsanız şöyle istediğiniz gibi free takılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Hafiften yamukluk var. Şu binaları tam düz 90 atamamışım. Çok da problem değil. O sebepten dolayı şimdilik böylece ben yollarımı bağlayayım. Zaten geçici olarak şu anda yaptığımız yollar. İlerleyen aşamalarda yolları düzelteceğiz. Merak etmeyin. Yolları düzeltiriz. Sağına soluna bir şeyler atarız. Dediğim gibi o sonraki iş. Çünkü daha çok fazla yapacağımız iş var. Yani bir sürü bina eklenecek daha oralara. O sebepten dolayı şimdilik şöylece bağlasak kafi olur. Aynen buradan da o tarafa gitsin. Sadece şu drama kulübüne gitmek için biraz drama yapmaları gerekecek. Çünkü bayağı bir mesafe yürüyorlar. Orayı da şöyle bağlayalım. Tamam, burası ufak ufak tatlı tatlı ilerleyecektir. Şöyle bir bakalım abicim. Kampüs çekiciliğimiz yeterli. Öğrenci sayısına ulaştığımız anda olay zaten belli bir şeye gelecek. Şimdi sinemacılığa da girelim. Burada birkaç eğitimle alakalı araştırmalar vereceğiz vatandaşlarımıza. Tek sıkıntı biraz mezarlığın içinde kalmışlar. O da orayı çitle telle melle çeviririz, olay çözülür. Şu an paramız artıdayken ufaktan bir yatırım yapalım. Çünkü bazen gerçekten çok anında bir para lazım oluyor. Birazcık sıkıntı yaşıyoruz o sebepten dolayı. Yükseltme işini de verelim. Gökdelen bankalar açılmış. Büyük bankalarımız açıldı bu arada artık. Havacılık düşüşteymiş. Biraz havacılık alalım abi. Şöyle bir 300 bin liralık bir havacılık ver bana. Ondan sonra tarım endüstrisi değil. Orman endüstrisi de biraz düşüşteymiş. Ya atarak alıyoruz bunları zaten. Bir 300'lük de şundan alalım. Elimizde 2 tane bulunsun. Yani kenarda bir 600-700 bin dolarlık bir yatırım dursun. Çünkü bazen gerçekten para anında lazım oluyor. Hemen oradan sat yapıştır geç abicim. Fabrikalarımız gayet stabil çalışıyor. Ürün sürekli gidip geliyor. 2 tane havaalanımız var burada dev gibi. Akabinde gene keza yolları da gayet düzgün bir şekilde bağladık. Şurada bir çöp sorunu var diyor ama. Oğlum senin çöpünü nasıl almıyorlar? Senin yanın geri dönüşüm merkezi ve çöp tesisi dolu. Yani bu bir şaka olması lazım bunun için. Neyse, şaka yapıyorlarsa artık diyecek bir şey yok. Ne diyeyim ben? Senin yanın çöp tesisi ve şey dolu. Seninkini almıyorsalar vatandaş ne yapsın bilemedim şu anda.
Bilemedim. Gerçekten bilemedim. Bir de yolu becerebilip de bağlasaydım çok güzel olacaktı ama aynen şöylece bağlayayım. Şuraya bir tane daha çöp tesisi atayım abi. Şu büyüklerden. Al kardeşim sana hizmet ya. Sen yeter ki isyan etme. Al sana hizmetin kralını yaparız biz. Merak etme sen. Al abi sana çöp tesisleri. Şuradan da bu çöp arabaları cayır cayır şehrin içine doğru aksınlar. En azından oradaki sorunu bir şekilde çözelim. Balık sanayiye biraz balık yetiştiremiyoruz galiba. Balık fabrikalarında sıkıntımız var. Ufak ufak onlarla alakalı işleri çözmem gerekeceğini inanıyorum. Ama şu an bayağı bir balık tesisimiz de var. Gördüğünüz gibi gemiler, tekneler diyeyim, gemiler demeyeyim. Vızır vızır çalışıyor. Balık işine de el atacağız. Balık sanayi var kafamda, hayvan sanayi var. Yapacağımız bayağı iş var. Şehir nüfusu da gördüğünüz gibi aktif, bayağı popüler bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Trafik yüzdemiz %74'lere 73'lere kadar çakılmış ama öyle kitlenen bir trafiğimiz gerçekten yok. Gördüğünüz üzere her taraf şu anda akıyor. Bir şurada bir sıkıntım var. O da buradaki kavşak bayağı yoğun arkadaşlar. İki tane en yoğun bölgenin kesiştiği nokta burası. O sebepten kaynaklı burada ufak bir problem var. Buraya da el atmayı düşünüyorum. Buraya çok tatlı bir kavşak kafamda var. Tasarlayacağız. Büyük ihtimalle bölümün sonuna doğru da buradaki aksiyona gireriz. Şunların hepsini patlatıp şuraya adam gibi bir kavşak yapmayı düşünüyorum. Becerebilirsek tabii. Onun işin o tarafı da var. Becerebilirsek o işe de halledeceğiz. İyi, market alanlarımız gayet tatlı bir şekilde çıkmaya başladı. Şimdi gel abi polis karakolu kısmına. Burada polisle alakalı bir sıkıntımız yok değil mi çocuklar? Herkes gayet mutlu, mesut. Abi Gökdelen Banka, bu da çok büyükmüş ya. Vallahi bayağı büyükmüş arkadaşlar. Şurada ufak bir yolumu patlatacak benim ama. Abi şuraya bir tane bankayı yapıştırır mısın sana zahmet? Aynen, şuraya bir tane bankayı at. Dev gibi bir bankamız olsun. Şuradan zaten çok rahat bir şekilde yayalar geçecektir. Yani gerekirse buradan böyle döner gider. Ben sadece şuraya bir ek atayım. Buradan aşağıya yürüsünler. Gene zaten buradan yürüyüş var. Ondan yana bir sıkıntı yok. Bu taraflara ufaktan gene dükkan bir şeyler dikeriz. Dev gibi bir banka binasını da buraya yapmış olduk. Şu yolun devamını da dolduralım marketlerle. Buralara da marketleri açalım. Faaliyete gitsin buradakilerde. Şöyle sonuna kadar gelsin ya. Herhangi bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Oralarda sonuna kadar dükkanda olsun yani. Şu hat komple dükkanlarımızı dolduralım. Dükkanla işimiz bitsin. Market alanı problemini ortadan kaldıralım. Konutla alakalı da zaten şu anda bir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi buralar gayet tatlı tatlı dolmaya devam ediyor. Şu banka ses yapmıyordur. %75, %80 eminim. Bakacağım ama tekrardan garanti olsun diye işimizi riske atmayalım biz. Arkadaşlar bayağı ses yapıyormuş. Bayağı yapıyormuş hem de. O sebepten dolayı şu alanı bana boş bırakın gençler. Şu alanı bana boş bırakın. Hatta sen şuradan bir kare daha düş. Sen şöyle bir kare gelebilirsin buraya. Hadi 3 kare çıksın orada binada. Çok zorlamayalım şansımızı. Bu buraya girmez. Buraya hiçbir şey sığmaz. Buraya sığmaz arkadaşlar maalesef. Orası boş kalacak. Ağaç, taş, böcek bir şeyler yerleştiririz oralara. Yoksa vatandaş sesten orada sürekli illallah edecek. Beni de bıktıracak. Kendileri de bıkacak. Hiç o tarz riske girmeyelim. Buradaki elektrik teli de artık yok olabilir. Bunu da ortadan kaldırdığımız anda sorun çözülecek. Şimdilik burası düzgün çalışıyor gibi gözüküyor. Biraz çöp sorunumuz var. Malum bu kadar aracın, bu kadar şehrin ortasına çöp kamyonlarının gelmesi tabii ki bir tık burayı zorluyor gibi gözüküyor. Ama çözeceğiz, merak etmeyin. Orayla ilgili şimdi ufak bir projem var. Hemen faaliyete sokacağım. Yani şu an çöp kamyonları şuradan şehre giriş yapıyor. Buradan da oraya gidebilirler aslında ama gene işimizi riske atmayalım abi. Şuradan trafiği çok kitler mi? Buradan atarsam kitleyebilir ya. Zaten burası trafiğin en yoğun olduğu nokta. Şehre giriş olduğu için biz şöyle yapalım. Şu alan var ya arkadaşlar. Şu alanı zaten çok aktif olarak kullanmıyoruz. O sebepten dolayı ben şuradan bir yolumu çıkartayım. Gel abi sen şöyle. Şu şehrin arka noktası, zaten burada tren istasyonları vesaire gibi birçok noktamız vardı. Şu arka noktayı biz daha çok sosyal tesisler, yani sosyal tesis denmez ona da, şehrin ihtiyaçlarını karşılayabilecek tesisleri atacağımız bir yer olarak belirleyelim. Recycle'lardır vesairedir, ıvırdı zıvırdı, onların hepsi
Bence burada olsa daha tatlı bir görsele kavuşuruz. Eğimle alakalı sorun yaşarsan bambaşka bir sisteme döneriz. Bambaşka bir sisteme döneriz. Birazcık bekleteceğim sizi arkadaşlar. Evet, şu anda oturdu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ufaktan bir indirme yaptım orada. Çok da önemli bir olay yok. Yani ufak çapta bir zemini aşağı doğru bastım. Sonra buradaki problemi şimdilik çözdük. Buradan karşıdan da buraya gelseler mi? Ama arkadaşlar trenlerde korkunç bir yoğunluk var ya. Trenler kilitleniyor böyle gördüğünüz gibi. Bir ileri bir geri bir ileri bir geri gitmekten valla beyinleri yandı trenlerin. O ona yer veriyor, öbürü öbürüne yer veriyor. Burada gerçekten bayağı bir sıkıntı var. Şuraya bir tane daha tren istasyonu atsak ne olur? Yani çok saçmalıyor olabilirim ama yani gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Benim bu olayı bir şekilde çözmem lazım. Korkunç tren geliyor. Yani öyle böyle bir tren gelmiyor. Bir tren daha atsam daha mı çok kitlerim onu da bilmiyorum. Yani şöyle diyorum ben. Şuraya nerede bizim tren istasyonu? Şurada. Abi bir tren istasyonu daha yapalım. Bak aşağıdan zaten bağlantı verebiliyorum. Yukarıdan da bağlantı alabiliyorum. Biz bir tane daha çakalım buraya tren istasyonu. En azından şöyle şu noktaya kadar gitsin. Tamam mı? Şuradan da aşağı ineriz zaten. O çok sıkıntı değil bizim için. Sıkıntıymış arkadaşlar. Çünkü buradaki zemin birazcık problemli olduğu için bir saniyenizi rica edeceğim. Seni şöyle bu tarafa bir aktaralım. Burada bu kadar kod farkı var mı ya? Gerçekten bayağı kod farkı varmış arkadaşlar. Yola bak. Yolu ufaktan bir patlattım. Biraz indirdim aşağıya doğru ama artık ne kadar oldu ne kadar olmadığı deneyeceğiz. Az daha bir tane daha yapıyordum tren istasyonundan. Gereksiz bir hamle olacaktı benim için ama yok. Ben burada şöyle bir operasyona gideceğim. Paraya kıyacağım. Bunu yıkacağım abi. Bunu taşıyacağım. Şimdilik şöyle taşıyayım hatta bunları. Hiç boşu boşuna para vermeyelim. Abi şunları şöyle bir taşı. Yolları da yık. Arkadaşlar iyi para harcadık. Gerçekten iyi para harcadık ama sorunu şimdi bence çözmüşüzdür diye tahmin ediyorum. Deneme yanılma yapacağız. Gel abi sen nereye kadar gelmiştin? Şöyle miydin? Bakalım. Olursa olmuştur. Olmazsa dediğim gibi tekrardan bir operasyon çekeriz. Sen şimdi gel. Artık seni şunlarla taşıyabilirim. Çok sorun olmaz. O kadar büyük para gitmeyeceği için dediğim gibi sıkıntı yok. Şunu da şuraya attık. Bunu buraya atmakta biraz hata yaptık. Çünkü tren istasyonunu oraya koyacaktık. Bir saniye seni bir daha taşıyacağım. Abi 20 vallahi paranın içinden geçittirdin bizi ya. Tabii akılsız başın cezası arkadaşlar. Bu tamamen benimle alakalı bir olay. Herhangi bir şekilde onlara hiçbir söz söylemiyorum. Benden kaynaklı bir hata olduğu için ne diyeceksin adama? Bir şey diyemezsin ki. Bağlantıda bir sıkıntı var mı? Var. Bak arkadaşlar. Tren yolu çektiğiniz zaman şöyle bir görselle karşılaşıyorsanız buradan tren geçmez. Gelmez abi buradan tren. Boşu boşuna beklemeyin. Yani size şöyle bir öneride bulunayım. Hayır hayır hayır. Şu yolu yık. Heh. Daha stabil bir dönüş yaparsanız şöyle. Yani rayları görmeniz gerekiyor. Rayları görmezseniz treni boşuna beklemeyin diyeyim ben. Şöyle şuradan da bana şuraya bağlanır mısın? Bağlandığın. Tamam. Şu anda tren yolu bağlantımızı yaptık. Yani bir tren istasyonu daha faaliyete açtım. Bu iş başka türlü çözülmez. Orada milyonlarca adam bekliyor. Gerçekten çok büyük sıkıntı. Şuradan da trenim aşağı inip şuraya bağlansın abi. Hatta bir ileriye de bağlayabilirdim de. Neyse tamam. Tren oraya bağlansın. Oradan bir gidip gelsinler. Bakalım vatandaş gelecek mi gelmeyecek mi? Yani oradaki inen monoraydan adamlar belki bu tarafa da hücum edebilir. Yani hücum etmelerini de isterim çünkü tek noktaya biniyor bütün yük. Görüyorsunuz bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz orada. Abi şunu bir kapat. Şöyle ince noktaya gireceğiniz zaman arkadaşlar o tiki mutlaka kapatmanızı tavsiye ederim. Yoksa biraz sizi uğraştırabilir. Abi şöyle gel. Gel 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 gel. Şunun üstünden şöylece direkt gel ya. Tamam böylece gel. Yani yayalar şuradan çıkıp biraz değil bayağı bir rampalı olmuş. Yüksek binalardan da hareket edemiyorum. Yaklaşamıyorum çok. Hafif bir rampa tırmanıp buradan gelip böylece gidebilirler. Abi burada o kadar kod farkı varmış. Şaka gibi burası abi hiç belli olmuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten sıfır belli olarak buranın anasını ağlatmışız biz zamanında.
Arkadaşlar biraz daha yana kaydırdım. Şu binalardan bir hareket edebilirsem. Şuradan değil de şuradan aldım. Şöyle göstereyim. Olay çözüldü. Yani olay biraz daha düzgün bir hale geldi. En azından daha stabil, daha görseli düzgün bir şekilde çalışıyor. Trenler şu anda nasıl bir konvoya girecek hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle bayağı bir kapışacaklardır orada birbirleriyle. Önce ben geçeceğim, hayır sen geç gibi bayağı bir problemler yaşayabiliriz. Yaşamamak ümidiyle diyelim. Direkt geçenler, burası tek noktada yüklenmeyelim. İki noktadan en azından tren alabilirsek belki olur belki olmaz. Bir şey söyleyemeyeceğim net olarak. Denemeden test etmeden göremiyorum ama şu anda vatandaşlar buraya da gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi bekleyen 3-5 tane adam var. Üstü kullanmıyorlar. Şurayı kullansalar belki bir tık daha rahatlayacağız. Yani buradan gidip geri gelmektense direkt şuradan yardırıp gitse belki olay çözülecek ama yok abi öyle sevmiyorlar. İlle burada bekletecekler adamı. İleri geri ileri geri oynayacaklar. Dediğim gibi tamamen kendi tercihleri abi. Buradan trenin buraya dönme gibi bir şansı yok zaten. Kendi kendine kayboldu bak. Çünkü bug'a girmişti artık. Anca şehir dışından gelen tren belki burada yolcu indirebilir veya aşağıdan gelen tren buraya gelip tekrar geri gidebilir. Bayağı bir sorunu çözmüş oluruz öyle olursa. Olmazsa da canları sağ olsun. Ne yapayım? Yiyecek bir şeyim yok. Binalarımız yerlerini almış. Ufaktan yeni yerleşkemiz de yeni faaliyetlerine başladı. Bölümü umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.